Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Ateş Karateke hocam geliyor. Buyurun. Buyurduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Merhabalar. Şöyle başlayacağız. İdrar kaçırmayı konuşacağız önce. Şimdi idrar kaçırma nedir? İdrar kaçırmanın tanısı ne olursa, nasıl olursa konuluyor hocam. Buyurun. Evet, yani idrar kaçırma gerçekten kadın yaşamını çok olumsuz etkileyen bir durum. Hepimizin bildiği gibi idrar torbamız bir rezervuar. İdrarı orada böbreklerden gelen idrarı biriktiriyoruz. Evet. İstemli olarak istediğimiz zaman beynimize soruyoruz ve gidip idrarımızı yapıyoruz. Bu olayın dışında istemsiz olarak idrar gelmesine idrar kaçırma diyoruz. Tabii ki tek bir şekilde olmuyor. Bu bir sıkışarak olabiliyor. Yani sık sık idrara gidiyor, sıkışıyor, tuvalet arıyor ve idrar kaçırabiliyor. Veya öksürünce, gülünce, oynayınca, merdiven çıkınca idrar kaçırma olabiliyor. Veya hiç farkına varmadan idrarı gelebiliyor. Fakat bütün bu olaylar kadın yaşamını oldukça olumsuz etkileyen bir şey. Kadını eve bağlıyor, evden dışarı çıkamıyor veya bir yere gidecekse mutlaka tuvalet haritası çıkarıyor. O bölgelerde gezebiliyor. Falan evet, diye. Neden kaynaklanıyor peki bu sorun? Yani birçok sebepten. Yani yaşlılık tabii ki mutlaka yani etkiliyordur ama onun dışında daha erken dönemlerde görülmesinin sebepleri ne olur? Tabii ki bakın çok kompleks bir olay. Çünkü beyin sabı, omurilik, periferik sinirler, mesane üzerinde oluşturduğu bir pelvik taban kasları var. Bu pelvik taban kasları ve bağ dokularının zarar görmesi, yani bir Alzheimer'ın, bir Parkinson'un, bir omurilik hastalığının ilk belirtisi olabilir. Mesanedeki herhangi bir enfeksiyon esnasında bile hepimiz biliyoruz, bir sistit olduğumuzda bile idrar kaçırma problemiyle karşı karşıya gelebiliriz. Gebelik, mesaneye basan herhangi bir sebep, bunların hepsi idrar kaçırma sebebi olabilir. Ama yaşlanma başlı başına bir idrar kaçırmak için bir sebep. Bu sistemin yaşlanması, zarar görmesi. Ayrıca hepimizin bildiği gibi kadınlarda birazcık daha sık görüyoruz doğurmak, gebe kalmak. Bu sistem üzerine gerçekten de ciddi baskılar yaparak bir idrar kaçırmaya sebep oluyor. İdrar kaçırmanın çeşitleri var mıdır? Tabii ki yani demin de ifade ettim, idrar kaçırma nasıl bir tek sebepten olmadığı gibi birçok sebepten olabilir ve bunların en başındaki sıkışma dedik, yani sıkışarak idrar kaçırma. Bu genelde eğitimle, pelvik taban egzersiziyle, ilaçlarla çözebileceğimiz bir konu. İkinci sebep öksürmek, gülmek, bir fiziksel aktiviteyle idrar kaçırmak. Bu genelde cerrahi yöntemlerle çözebildiğimiz bir sorun olabilmekte. Bazen de gerçekten de sinir sistemi o kadar büyük hasar görmüş olabilir ki, örnek diyabette idrar torbası dolacaktır ve taşarak kendini boşaltacaktır. Hiç de hissetmeyecektir. Burada da periferik nöropatide de olabilir. Yani birçok sebepten idrar kaçırma olabilir. Bir hanımlar genelde idrar torbam sarktı, idrar kaçırıyorum diye gelebilirler ama emin olun birçoğunda sebep o değildir. Bu anlattığım başka bir sebep bulup ona uygun tedavi etmemiz gerekmektedir. Şimdi bu anlattığınız tedavilerle yaşam kalitesini iyileştireceğinizi ifade ediyorsunuz. Peki tedavi seçilmiş durumlarda çok başarılı olduğunu da söylüyorsunuz. Peki cerrahi hangi noktada devreye giriyor? Hangi durumlarda cerrahi tedaviyle başarı bekliyorsunuz? Tabii ki bakın şimdi sıkışarak idrar kaçırmakta bir cerrahi yaparsak genelde bu hastalarda başarısız olacağımız çok kesin. Sıkışarak, tuvalet arayarak idrar kaçıran hanımlarda genelde medikal tedavilerle, mesane içine yapacağımız botoks uygulamalarıyla, davranış tedavileriyle, mesela kahveyi kısarak, sıvı alımını kısarak, pelvik taban egzersizlerini öğreterek, zamanlı işemeyi öğreterek başarılı olabiliriz. Ama bir kadından bahsedeyim. Gülünce, öksürünce idrar kaçırıyor. Sıkışarak idrar hiçbir şekilde kaçırmıyor. İdrarını da çok rahat boşaltıyor. Bu hanımın şikayetini, yani öksürerek, gülerek idrar kaçırmasını cerrahi ile %100
tedavi edebiliriz. Ama bunun yanında sıkışarak idrar kaçıran hanımın tedavisi tamamen farklı yöntemlerle olmalı. Başka neler oluyor idrar kaçırma cerrahisi işleminin dışındaki tedavi yöntemleri? Bakın tabii ki şunu da anlatmak isterim. Her kadına mutlaka ve mutlaka bir koruyucu olarak Kegel egzersizini öğretmek zorundayız. Kegel egzersizi pelvik taban kaslarını güçlendirmek zorundayız. Eğer idrar kaçırdıktan sonra bunları öğretmeye kalkarsak birazcık geç oluyor. Onun için mutlaka ve mutlaka pelvik tabanın hanımlar farkında olmalı ve bunun egzersizlerini düzgünce öğrenmeli ve gençliğinden itibaren bunları yapmalıdır. Rahim sarkması nedir hocam? Birazcık da rahim sarkmasından bahsedelim. Hastalar genellikle hangi şikayetle geliyorlar? Bakın şimdi tabii ki rahim sarkması genital bölgede aşağı doğru bir çıkıntının görmesiyle geliyor kadınlar genelde. Diyorlar ki genital bölgemde bir çıkıntı geldi, bir şey dışarı çıkıyor. Gerçekten de kadın yaşamını çok olumsuz etkileyen bir şey. Buradaki ana sebep pelvik tabanın, bu anlattığım pelvik taban, kas ve bağ dokusunun zaman içinde hasarlanması. Neyle hasarlanabilir? Gene gebelik, doğum, çok öksürmek hayat boyu, ıkınmak ve yer çekimi. Nasıl her tarafımız sarkıyorsa genital organlar da zaman içinde sarkabilirler. İdrar torbası, rahim, arkadaki bağırsaklarımız dışa doğru genital bölgemizden çıkabilirler. Gerçekten de bunlarla birlikte fonksiyon bozuklukları da olabilir. Yani idrar yapamama, kakasını yapamama gibi ciddi problemlerle de karşı karşıya kalabiliriz. Bu noktada tedavi planınızda neler oluyor? Tabii ki bakın şimdi ne kadar sarkma varsa, ne kadar hasta varsa o kadar değişik yöntemle tedavi etmeliyiz. Çünkü hiçbir hastanın sarkması diğer hastanın aynısı olmayacaktır. Bir tanesinde mesanesi çok gelecek, rahimi daha az gelecek, kalın bağırsaklar buna katkı vermeyecektir. Onun için mutlaka ve mutlaka bu hastanın mappingini, haritasını çıkarmamız lazım. Nerede hasar varsa onu onarmamız lazım. Mesane tabanını mı onaracağız, rahim sarkmasını mı onaracağız, arkadaki bağırsakları mı onaracağız? Bunları her kadına kişiselleştirerek yapmalıyız ve bunları da yaparken çıkan kısmın dışarı çıkmasını engellediğimiz gibi bakın önde idrar kontrol mekanizmamız var. Yani bir aç kapa, bir sfinkterimiz var. Onu bozmamamız lazım. Arkada aynı şekilde kalın bağırsağı dışarı açan, orada da bir sfinkter mekanizmamız var. Aç kapa. Hava kaçırmıyor, gaz kaçırmıyor, sıvı kaçırmıyor. Onu da bozmamamız lazım. Yani pelvik organ prolapsu, bu sarkmaları tedavi ederken hastaya yeni bir problem yaratmadan sarkan kısmın bir daha sarkmasını engellememiz gerekiyor. Yapılan şu andaki cerrahi işlemler neler bu konuda? Vallahi yani genelde bu tür sarkmaların tedavisi vajinal yoldan olmalı. Yani çünkü defekt nerede? Pelvik tabanda. Pelvik tabandaki bağ dokularında. Bu bağ dokularını aşağıdan düzgünce onarmalıyız. Ve bu işin için yapıyoruz. Hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek için yapıyoruz. Minimum riskle yapmalıyız. Minimum costla yapmalıyız. Maliyetle yapmalıyız. Ve hastaların demin de ifade ettiğim gibi yeni bir fonksiyon bozukluğu yaratmadan bunları halletmek zorundayız. Rahim sarkmasında ön belirtiler var mıdır? Tabii ki yani rahim sarkması ilk hanımlar görerek gelirler ama birçok hanım görmeden belim ağrıyor, kasıklarım ağrıyor gibi non-spesifik bulgular ifade edebilirler. Bunların hiçbir tanesi organ sarkmalarıyla ilişkili bulgular değildir. Yani hastalara da şunu da söylememiz lazım. Yani beli ağrıyor, cinsel yaşamı kötü, kasıklarında basınç hissediyor ve bunu bir pelvik organ sarkmasına bağlıyor, bir gevşekliğe bağlıyor. Bunu düzelttiğimiz anda bunların hiçbir tanesi düzelmeyebilir. Onun için üstüne vurgulamak istediğim bir iş var ki bir organ sarkmasında biz sarkan kısmın bir daha sarkmasını
%100 engelleriz. Yani orada bir problem yok. Ama diğer non-spesifik bulgularını da geçireceğiz diye bir kayda olmadığını da ifade etmek isterim. Cerrahi sonrasında hastalar günlük hayatına nasıl, ne zaman dönebiliyorlar peki? Vallahi birinci şey gün normalde ne zaman? hastanede geçiriyorlar. İkinci gün evlerine çıkarlar. Günlük yaşamlarına, işini gücünü yapması yaklaşık bir hafta alır. Cinsel yaşamına dönmesi de yaklaşık 4 ile 6 hafta arasındaki bir süre gerekmektedir. Peki rahim sarkması kaç yaşından sonra başlıyor? Bir de bu durumu azaltan faktörler var mı? Tabii bakın şimdi bazı konjenital hastalıklar var ki bağ dokusu hastalıkları 17 yaşında bile rahimi dışarıda olduğu vakalar olabilir. Ama genelde bu sarkmalar yaşlanmayla, gebelikle, doğumla artı kiloyla ilişkili. Bakın bütün bir vücut ağırlığını pelvik taban kasları taşımakta. Ne kadar kiloluysa o kadar çok prolaps, sarkıklık olma olasılığı vardır. Ne kadar çok kabızlık çekmişse, ıkınarak dışkılamışsa bir pelvik organ prolapsı olma riski vardır, sarkma riski vardır. Gene bunların hepsi çok kişiye özgü işlerdir. Bazısı var, demin de ifade ettim, 17 yaşında gebelik yaşamamış, hiçbir şekilde kilolu değil ama organları dışarıda olabilir. Onun için söylemek istediğim şudur ki, yani kişiye özgü bir iş. Bazı hanım 7 tane doğurmuştur, hiçbir sarkması Olmaz, yoktur. evet. Evet, bazısı hiç doğurmadan da sarkma olabilir. Biraz da genetik. Menopozla ilişkisinden birazcık bahsedelim. Var mı ilişkisi? Tabii ki buradaki yapıların destek hormonu östrojen. Östrojen menopozda azaldığı noktada burada vulvamızda, vajinamızda nasıl atrofi oluyorsa buradaki kaslarda da gevşeme, atrofi olabilir. Onun için menopozda idrar kaçırma, idrar tutamama, pelvik organ prolapsu ivmelenerek artabilir. Yani ilişkilidir. Mutlaka ilişkili. Tedavi edilmezse ne oluyor? Tedavi edilmezse hastanın yaşam kalitesi bozuluyor. 2, bu organlar iç çamaşırına sürtüyor. Bunların hepsi mukoza, ince deriyle örtülmüş doku, vajina ve rahim ağzı. Dolayısıyla burada uzun süre travmalara bağlı, bu mikro travmalara bağlı ciddi hastalıklar karşımıza gelebilir. Ama en önemli şey yaşam kalitesi bozulacaktır kadınların. Düşünün genital bölgenizde dışarıda bir organınızla yaşıyorsunuz. Gerçekten zor. Artı çok sarkmalarda idrar yapması güçleşecektir. İdrarını eliyle içeri iterek bu organları idrarını yapmak zorunda kalacaktır. Bunlar zaman içinde böbreklerine etkili olabilir. Gene bu organlar dışarı çıkarsa eliyle iterek dışkılamak zorunda kalacaktır. Gerçekten de kadının yaşam kalitesini çok bozan bir durum olduğunu ifade etmek istiyorum. Mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor diyorsunuz. Ameliyat sonrasında olumsuzluklar yaşanabiliyor mu? Özellikle cinsel yaşamda veya avantajları neler, dezavantajları neler, riskleri var mı diye soralım. Tabii ki yani cinsel yaşam, eğer bir pelvik organ prolapsu varsa cinsel yaşamın olumsuz etkileneceği çok kesin. Yani idrar kaçırmada da böyle, genital bölge sarkıklıklarında da böyle. Bunlar tedavi edildiği noktada cinsel yaşama olumlu etki yapacakları da kesin olduğunu ifade edeyim. Peki idrar kaçırma, o zaman bir miktar daha geri dönecek olursak, idrar kaçırma kimlerde sık görülüyor? Hangi yaşlarda başlıyor? Şimdi tabii ki idrar kaçırma her yaşta gözükebilir. Çocuklarda bile akşamları yatağına kaçırma olabilir ve dolayısıyla bunun psikolojik sebepleri dışında başka ne gibi sebepleri oluyor mesela çocuklarda da? Sinir sisteminin gelişmemesi. Dedik ya, idrarı kontrol etmek için beynimiz, beyin sapında olan işeme merkezi, omurilik, mesane kası, detrusor kası, pelvik tabanı bir kompleks, bir ahenk içinde çalışmalı. Bu ahenk içinde çalışmıyorsa, herhangi bir bölgede bir hasar varsa idrar kaçırma olabilir. Bir mesane duvarındaki bir tümör bile idrar kaçırmasına, sık idrara gitmesine, sıkışarak idrar kaçırmasına sebep olabilir. Bir mesane taşı bir idrar kaçırmasına, sıkışmasına sebep olabilir. Onun için idrarımı tutamıyorum,
idrar kaçırıyorum, idrarımda bir problem var, işte bu idrar torbası sarkıklığı gibi yorumlamamak gerekiyor. Her kadını idrar tutamıyorum diyen her hanımı kompleks, ta nörolojik muayenesinden başlayıp pelvik taban muayenesiyle, gerekirse mesane içine bir takım kateterler koyarak, sistometri yaparak, hangi noktada, hangi basınçta kaçırdığını görerek tanı koymamız lazım ki tanıya uygun tedaviyi planlayalım. Yoksa yanlış yaparız. Hocam var mı eklemek istedikleriniz? Yok, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Ateş Karateka hocamıza ve biz reklamlara gidiyoruz.